8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz podolog Şeyma Gümüş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizi gördük, çok daha iyi olduk. Hocam, podolog artık hayatımıza geçti. Vazgeçilmezlerimizden biri oldunuz. Ama bilmeyenler, duymayanlar için sizden ricamız podolog kimdir? Podologlar hangi uygulamaları yaparlar? Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Podologlar üniversiteden ayak sağlığı eğitimi almış kişiler. Ayak sağlığı dediğimizde yaptığımız işlemlerden de başlayarak anlatabilirim. Tırnak problemleriyle ilgileniyoruz. Biz bunların eğitimini alıyoruz. Tırnak mantarına mekanik temizleme, deforme tırnakta doğrultma ve düzeltme, batık tırnakta yine doğrultma ve düzeltme yapıyoruz. Tamamen tırnak problemleriniz varsa, dış etkenlerden ya da sistemik olarak tırnakta bir problem varsa bunlarda mekanik temizlik yapıyoruz ya da doğrultma düzeltme. Onun haricinde nasır temizleme yapıyoruz, sihir temizleme yapıyoruz. Neden oluştuğu hakkında eğitimler veriyoruz kişilere. Deri mantarınız oluyor bu ya da egzama, sedeften kaynaklı deride böyle pütür pütür döküntüler oluyor. Onları dışarıdan deriye zarar vermeden temizlemesini yapıyoruz. Tırnak problemleri ve derinizdeki problemlerin tamamen bakımını yaptırabiliyorsunuz. Asıl yaptığımız en önemli şey de medikal ayak bakımı dediğimiz aslında podolojik kompleks bakımı diyoruz. Pedikür gibi düşünebilirsiniz. Sadece podologlar yani bilir kişilerin yaptığı ve steril aletlerle çalışan kişileriz aslında. Bugünkü konumuz da tırnak mantarı. Toplumda çok sık karşılaşılan ve pek çok kişinin de muzdarip olduğu, ilerleyici ve geçmeyen, ağızdan kulağın ilaçlarla geçmiyor. Nihayetinde orada mekanik bir takım işlemler yapılması gerekiyor. Bu tırnak mantarı neden olur? Yani bu sadece ortak kullanım amacıyla kullanılan hamamlardan mı bulaşıyor? Yoksa bir kişilerde neden oluyor? Biraz bahseder misiniz? Evet, ortak alanlar yani havuzlar, hamam, birçok ortak alan ya da işte başkasının ayakkabısını denemeniz, giymeniz, çorapları giymemiz. Bunların hepsi tırnak mantarına sebebiyet verir. Bunun haricinde sistemik problemler, diyabetik ayaklarda ya da işte herhangi bir sistemik problemin varsa ve tırnağım deforme almışsa tırnak mantarına açık hale geliyor. Öncelikle tırnak mantarı kesinlikle bulaşıcıdır. Bir yerden bir şekilde bize gelecek. Gelmesi için de bir açık kapı oluşturmam lazım. Ya da sistemik olarak benim bağışıklık sistemimin düşük olması lazım. Niye bende mantar yok da o kapmış da ben kapmamışım oluyor bu sefer. Eğer vücut buna savaşamıyorsa bu bakteriyle, enfekteyle o zaman hemen geliyor ve yer yapıyor. Neden daha fazla tırnak mantarını ayakta görüyoruz? Çünkü mantar kapalı yerleri ve nemli yerleri çok sever. Ayaklarda terleme varsa, çok namaz kılıyorsanız, abdest alıyorsanız, ayakkabılarınızı çok hızlı bir şekilde yani havalandırma yapmıyorsanız, hep aynı ayakkabıyı giyiyorsanız tırnak mantarı olabilme ihtimali var. Akrabalarınızda ya da evlerinizde, evdeki kişilerde varsa tırnak mantarı da bulaşır. Mesela şunu söylüyorlar, benim babamda da mantar vardı, dedemde de vardı. Bizde ırsi tırnak mantarı denildiğini çok duydum. Irsi değildir tırnak mantarı. Dedenizden babanıza geçmiştir, babanızdan da size geçmiştir, vardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Dışarıda ayakkabı giydiğimiz zaman muhakkak kendi çorabımızla giymeliyiz ve çorabımız sonrasında dezenfekte etmeliyiz. Burada çok fazla tırnak mantarına sebebiyet olabiliyor. Sadece ortak alanları düşünüyoruz bazen. Eve mesela ablalarımız geliyor evimizi temizlemeye. Onlar bizim ev terliğimizi giyiyor ama onların terliklerini bilmiyoruz. Eskiden çok güzel değil miydi? 5 çaylarımız olurdu. Herkes kendi terliğini getirirdi, kendi patiğini getirirdi. Evet. Şimdi mesela bakıyorum bazen böyle gidiyoruz. Anne diyorum neden getirmedin terliğini? Ayaklarının üstüne terlik istiyorsun. Terlik getirmemiz lazım her gittiğimiz yere. Başkalarının ev terliklerini giymemeliyiz. Onlara dikkat etmek lazım. Bunlar tırnak mantarına sebebiyet veriyor. Ama önemli olan açık kapı olacak. Bir de sistemimiz biraz daha bağışıklık sistemimiz düşük olacak. Peki hocam çözüm yollarından da bahsettiniz biraz ama ayak kokusundan bahsetmek istiyorum. Yani çok yoğun bir ayak kokusu. Hani bu böyle günübirlik terlemeden oluşan veya ufak tefek şeylerden değil. Çok yoğun ayağı kokan insanlar var hocam. Bu tırnak mantarı ayak kokusu yapar mı? Ya da ayak kokusu niye olur? Bu yoğun ayak kokusu neden olur? Öncelikle ayak kokmaz normalde. Ayak kokan bir yer değil. Terlese de kokmaz. Terledikten sonra ya da bir şekilde ayağınız kokuyorsa ya bakteri vardır ya mantar vardır. Orada bir problem var kesinlikle. Öncelikle bunu bilelim. Çünkü hani benim ayağımda hiçbir şey yok ama ayağım kokuyor olamaz. Ayakkabılarınızı
bir kuru tutuyor olmanız lazım. Bazen ayakkabıların da cinsinden ayak kokuları oluyor. Ayağa denk geliyor, artık ayağınıza öyle bir nüfuz ediyor ki, çünkü bir işe gidiyorsunuz, yolu, işi düşünürsen 12 saat ayakkabı ayağımızın içinde. O yüzden de onu dikkat ediyor olmanız lazım. Daha doğru ayakta koku yapmayacak, o %100 deri ya da işte sizin kullanabileceğiniz bütçenize göre, ama dikkatli ayakkabılar kullanmanız şart öncelikle. Sonra sentetik çoraplar. Bunlar da yine bakterilerin neden olacağı için bunları kullanmamanız gerekir. Daha pamuklu gümüş çoraplar ya da bambi çoraplar kullanabilirsiniz. Bunlar da ayaklarda bakterilerin ve mantarın oluşmasını biraz daha öteleyecektir. Onun haricinde ayağınızı gözlemlemeniz lazım. Parmak aralarına dikkat etmiyoruz bazen. Ayağıma bakıyorum, ayağımda hiçbir şey yok. Tırnağıma bakıyorum, hiçbir şey yok. Parmak araları, oralar artık yarılmış, görmüyoruz. Kaşınıyor diyoruz, mantar olduğunu fark etmiyoruz. Hani onları tam gözlemlemek lazım. İşte burada podologlar devreye giriyor. Çünkü şimdi dermatoloğa mı gideyim, oraya mı gideyim, nereye gideyim diyoruz. Hemen kapımızın yanında bir kuaför oluyor. Ya oraya soruyoruz ya da arkadaşlarımıza soruyoruz. O bize bir şey söylüyor, biz onları kullanıyoruz. Geçiyor mu, geçmiyor bazısında. Bunlara dikkat ediyor olmak lazım. Peki işin medikal bakımında ayak mantarı olan, yani tırnak mantarı olan bir kişiye medikal anlamda neler yapıyorsunuz? Tırnak mantarı varsa öncelikle bir sistemik rahatsızlığını soruyoruz, hastalık geçmiş öykünü soruyoruz ve neden olduğunu, ne kadar zamandan beridir var olduğunu bir öncelikle dinliyoruz. Sonrasında tırnağın kaç tane tırnakta tutulduğuna bakıyorum. Tırnağın ne kadar, yani eğer proksimalde mi, distalde mi, yani tırnağın totalinde mi bir mantar tutulmu var, bunlara bakıyorum. Sonrasında benim ilk yaptığım şey mekanik temizleme. Mekanik temizleme kişiyi görsel olarak iyi gösterir, daha iyi hissettirir. Ayakkabı giydiğinde, çünkü çok özür dilerim, tırnak mantarı tırnakta kalınlaşma yapar. Kof dağılır. O şeklini değiştirir. Hatta parmağın şeklini bile değiştirir. Çünkü tırnak yatağını değiştiriyor önce. Şekli bozulduğu için sonra parmağın şekli değişiyor. İşte bu süreçte onları bir kontrol ederiz. Biz onu temizlediğimizde orada bir rahatlama söz konusu olur. Rahat ayakkabı giyer. Görsel olarak onu rahatsız etmez. Burada mekanik temizlik yapılacak tedavinin başlangıç aşamasıdır. Sadece temizlik yapmış oluruz. Bunu tedavi zannederler, bu tedavi değildir. Kullanılması gereken solüsyonlar vardır. İster doktordan alabilir, ister bazı kliniklerde yine ürünler oluyor, bunları verebilirsiniz. Bu ürünler, solüsyonları süreceksiniz. Mantık şu, gözle görülebilir tırnak mantarını temizliyorum. Lokal solüsyonlarla oluşabilecek mantarın önünü geçiyorum ve tırnağın, yani yine bakım yağlarıyla da tırnağın bakımını sağlayarak orada sağlıklı bir tırnağın gelmesini hedef alıyorum. Burada yine çorapları ve ayakkabıları kontrol ederek bilgisini veriyorum. Çünkü bir şekilde bir yerlerden bulaşmış olduğunun yine bilgisini veriyoruz. Önemli olan eğitim bizim için podologlar olarak. Bunları veriyoruz. Lazer uygulaması olan yerlerde yine lazer uygulama yapılarak gözle görülmeyen bütün lazerle de gözle görülmeyen bütün tırnak mantarını temizleyerek işi hızlandırıyoruz. Bununla birlikte kişiler ya doktordan bize gelmiş oluyor ya da bizi doktorlara yönlendiriyoruz. Burada eğer doktordan bize gelmişse zaten diyordur ki doktorumuz bizim, ben senin karaciğerlerinde problem var ya da sistemik rahatsızlığın var, ilaç veremem, sen podoloğa git, lokal solüsyonla mekanik temizlik yap, bir bakalım nasıl ilerleyeceksin deyip 6 ay sonra bana gel derler. Ya da biz deriz ki danışanımıza, lokal solüsyonla mı devam etmek istiyorsun, mekanik temizlikle mi, yoksa ağızdan ilaç istiyor musun diye. Çünkü birçok kişi ben ağızdan ilaç alıp daha hızlı bitirmek istiyorum diyor ya da hiçbir şekilde ben ilaç kullanmak istemiyorum diyor. Ona göre de ilerleme yapıyoruz. Ağızdan ilaç isterse yine doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Çünkü karaciğer tetkikleri burada çok önemli. Ayağınızda tırnak mantarınız varsa, ayağınızda deri mantarınız varsa hiçbir şekilde kendi başınıza ilaç alınmaması gerekiyor. Ve mesela fungal ilaçlarla bakteriyel ilaçları, yani antibiyotikleri karıştırıyorlar. Benim ayağımda mantar var deyip antibiyotik içen insanlar biliyorum. Hiçbir şekilde hiçbir etkisi yok. Biri bakterileri öldürür, biri mantarları öldürüyor çünkü. Doktora gidilmeli. Kısa süre kullanayım, bir bakayım diye kendi başımıza asla ilaç kullanmamalıyız. Aslında hiçbir ilaca Evet. uzmanların ve doktorların önerisi olmadan almamak lazım, değil mi? Yani bizi rahatsız Doğru. eden bir şey varsa bir uzmana danışıp ona göre bir çözüm üretmek çok önemli burada. Çok. İyi ki varsınız yani.
ayak demiyoruz tabii ki, el demiyoruz, hiçbir şey. Vücudumuzdaki tüm parçalarımız bizim için çok değerli ve sizler de iyi ki varsınız diyoruz hocam. Çok teşekkür Verdiğiniz bilgiler ederiz. için de çok teşekkür ederiz. İyi ki sizler de varsınız ki biz de buradan sesimizi duyurabiliyoruz. Çünkü podologlar da hala bazı doktorlar tarafından da bilinmediği için yavaş yavaş sizler sayesinde herkes podologları öğreniyor. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. ederiz, sağ olun. Efendim, podolog Şeyma Gümüş bizlerleydi. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.